Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu şirin tığ işi bebek hırkasını sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Tamamen tığ işiyle trabzanlar halinde çalışıyoruz arkadaşlar. Robada trabzanlardan oluşuyor, modelde trabzanlardan oluşuyor. Arka görüntüsü de bu şekilde bakın. Hırkamızı trabzanlar halinde hazırlıyoruz. Yaka detayıyla da değişik bir hava katıyoruz hırkamıza. Hırkamızın örüşüne yakadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. Robayı her sırada arttırarak roba bitimine geldikten sonra kolları ayırıyoruz gövdeden. Gövdeyi örüyoruz. Son olarak da kollarını örüyoruz. En son detay olarak da yaka detayını yapıyoruz. Düğmelerini dikiyoruz. Hırkayı bitiriyoruz. Ben bugün bu hırkayı 3-6 aylık bebek ölçüsünde çalıştım. Siz daha büyük veya yeni doğan için yapmak istiyorsanız standart bebek ölçülerini ben tablo halinde hazırladım. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümüne eklemiş olduğum tabloyu takip ederek bebek ölçülerinize uygun olarak örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Yapması çok kolay ve çabucak bitebilecek bir hırka modeli arkadaşlar. Bu hırkamızda çok fazla bir malzeme kullanmıyoruz. Benim yapacağım ölçüde bir hırkaya 100 gramlık bir yumak ip yetiyor arkadaşlar. Az bir beyaz ipe ihtiyacımız var. Roba bölümüne dikmek üzere 3 adet düğme kullanıyorum ben. Siz tercihinize göre kaç adet düğme kullanacaksanız ona göre düğme kullanabilirsiniz. Elinizde hangi düğme varsa onu dikebilirsiniz. İpimin kalınlığına uygun olarak 3,5 numara tığ kullanıyorum. Kullanacağımız malzemeler bu kadar. Siz malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte bu şirin hırkamızın yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Hırkanın roba çalışmasına zincirler çekerek başlıyoruz. İpim biraz kalın olduğu için zincir sayısı bu robada az tutacak arkadaşlar. 53 tane zincir çekiyorum. ...53 zinciri çektim. Siz bu zinciri çekerken bebeğinizin boynuna ölçerek çekerseniz sayısını daha düzgün bir sonuç elde ederiz arkadaşlar roba başlangıcı için. 53 zincir çektikten sonra 3 zincirde dönüş için çekiyorum. 1 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın 1 2 3 atlayıp 4. zincirin içerisine bir adet trabzan yapıyorum. Bu başlangıçta döndüğümüz 3 zincirlik bölümü de bir trabzan olarak ele alıyoruz. Yani 2 tane trabzanımız var şu anda. 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın başlangıçtaki 3 zincirlik bölüm bir trabzan, 2 4 6 8. Ön bölüm için trabzan sayısını bitirdik. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın hemen yanındaki zincirin üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Kolun ilk başlangıcını başlamış oluyorum. Buraları bizim arttırma yapacağımız yerler arkadaşlar. Takip eden toplam kolda 11 adet trabzan yapacağız. Hemen sayıyorum. 2 4 6 7 8
9, 10, 11. Koldaki trabzan sayılarını da bitirdik. Hemen 2 zincir çekiyorum. Kol ile arka bölümü ayıracak ayrım noktamız burası. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki zincirin üzerine bir trabzan yaparak arka bölüme başlangıç yapıyorum. Arka bölüm için 16 adet trabzan yapalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Arka bölümün trabzan sayılarını da bitirdik bakın. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Arka ile diğer kol parçasını ayıracak ayrım noktasını belirliyoruz. Hemen yanındaki zincirin üzerine bir tane trabzan yaptım. Kol içinde aynı diğer kolda yaptığımız gibi toplam 11 adet trabzan yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Koldaki trabzan sayılarını da bitirdik. Kol ile diğer ön bölümü ayıracak olan ayrım noktasındayız. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki zincirin üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Bakın. Buraya da başlangıçta yaptığımız gibi 8 tane trabzan yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trabzanı ön bölüm için yaptık. Bakın 2, 4, 6, 8. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya yani ikinci sıraya geçiyoruz. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Hemen takip eden trabzanların üzerine de trabzanlar yapıyorum. Bu ayrım çizgisinin olduğu 2 zincirlik bölüme kadar. Bakın ön bölümdeki son trabzanı yaptım. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Ön bölümden bir arttırma yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ön bölümden bir arttırma daha yaptım. Toplam 2 arttırma elde etmiş oldum ön bölüm için. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için bir boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. Bir arttırma oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümündeki ilk trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden trabzanları birer tane trabzanlar yapıyoruz. Bu ayrım noktasına kadar. Bakın koldaki son trabzanı yaptım. Tekrar aynı trabzanın üzerine bakın şuraya
Aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluğa kol için bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölüme geçiyoruz artık. Arka bölüm için boşluktan bir trabzan yaptım. Bir arttırma elde ettim. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölümdeki ilk trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine aynı gözeneğe trabzan yapıyorum. 2 adet trabzan oldu bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümdeki bütün trabzanlara birer defa trabzanlar yapıyoruz. Diğer kol ile arka bölümü ayıran ayrım noktasına kadar. Arka bölümdeki son trabzanı yaptım bakın. Hemen aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. 2 adet trabzan oldu bir gözenek içerisinde. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü için ilk trabzanı boşluğa yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümündeki ilk trabzanın üzerine geçiyorum. Aynı trabzanın üzerine bakın bir trabzan daha yaparak arttırma yapmış oluyorum. Takip eden trabzanları trabzanlar yapıyorum. Diğer ön ile kolu ayıran ayrım bölümüne kadar. Bakın kol ile ön bölümü ayıran arttırma bölümündeyiz. Koldan arttırma yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan yaparak boşluğa batıyorum. Koldan arttırma yapmak için bir, iki zincir çekiyorum. Ön bölüme geçiyoruz artık. Ön bölümün arttırması için boşluğa battım. Bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Ön bölümün ilk trabzanına batıyorum. Trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı bakın gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden trabzanları sıra sonuna kadar normal trabzanlar yapıyoruz. Bakın başlangıçta 3 zincir çekerek döndüğümüz bölüm vardı. Oradan da bir trabzan elde ettik. Görüntüsü de düzgün durdu. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine aldım. İlk gözeneğin içerisine bir trabzan yaptım. Takip eden trabzanları arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyoruz. Bakın ön bölümdeki son trabzanın üzerine geldim. Tekrar aynı trabzanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan oldu. Bakın bir gözenek içerisinde boşluktan ön bölüm için bir arttırma yaptım. Trabzan olarak bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Kol için boşluktan bir arttırma yaptım trabzan olarak yine. İpi tığın üzerine aldım. Kol bölümüne geçiyoruz. İlk trabzan üzerine trabzan yaptım. Aynı trabzanın üzerine bakın gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanları
trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın yine arttırma bölümüne geldim. Koldaki son trabzanın üzerine bir trabzan daha yaparak bir arttırma işlemi yaptım. Boşluktan battım. Bir arttırma yaptım. Bir iki zincir çektim. Arka bölüm için bir arttırma işlemi olarak trabzan yaptım. Arka bölümden ilk trabzana bir trabzan yaptım. Hemen aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. Takip eden trabzanları diğer arttırma bölümüne kadar trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu bölümde de aynı şekilde bir son trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yapacağız. Boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Kol bölümü için boşluğa bir trabzan yapacağız. Bu ilk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapacağız. Takip eden trabzanları trabzan olarak yapıyoruz. Burada da aynı şekilde bu son trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapacağız. Boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyoruz. Ön bölümün bu ilk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyoruz. Takip edenleri trabzan şeklinde devam ediyoruz. Robamızın işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Bu 4 noktadan arttırmalar yaparak robayı istediğimiz ölçüye kadar getirelim. Her sırada arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Son ve ilk trabzanlara ve boşluğa birer tane batarak aralarda ikişer zincir çekerek her sırada bu robadan arttırmaları devam edelim. Robayı istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örelim, gelelim. Robayı bu şekilde bakın sayıyorum hemen. 2, 4, 6 ve 7 sıra şeklinde tamamlayarak geldim. Şimdi gövdemizi kol bölümünden ayıralım. İlk önce gövdeyi yapıyoruz tığ işinde arkadaşlar, daha kolay oluyor. Bakın ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe geçiyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe geçiyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçip 2 adet trabzan yapıyorum. Kol altına kadar bu şekilde bir atlayıp aynı gözeneğin içerisine 2 adet trabzanlar yapalım. Bakın şu şekilde görüntüsü var. Kol altına geldim, bakın kol altındaki bu ön parça ile kol bölümünü ayıran arttırma bölümümüz var. Oraya 1 2 trabzan yapıyorum. Koldaki trabzanları atlayıp ipi tığın üzerine alıyorum. Kol bölümü ile arka bölümü ayıran
arttırma bölümündeki bu boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlayıp ikinciye 2 adet trabzan yapıyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde aynı gözeneğin içerisine 2 trabzan, bir atla, 2 trabzan şeklinde devam edelim. Bakın diğer kol altındaki boşluğa geldim. Arka bölüm ile kolu ayıran arttırma bölümüne 2 adet trabzan yapıyorum. Koldaki bölümü tamamen atlayarak ipi tığın üzerine alıyorum. Ön bölüm ile kolu ayıran bu arttırma bölümündeki boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlayıp 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye 2 adet trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir atla aynı gözeneğe 2 adet trabzanlar yap. Sıra sonundaki trabzanıma tek olarak batıyorum. Sıramı bitiriyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada 2 trabzanlar yapmıştık yan yana. Onun ikisinin ortasındaki boşluğa bakın, ikili trabzanların ortasındaki boşluğa bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki bakın 2 taneli trabzanların arasına geçiyorum. Buradaki bu boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir alt sırada ikili trabzan bunlar. Ortasındaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmeden ikili trabzanların ortasındaki boşluğa 2'şer tane trabzanlar yapıyoruz. Kol altına geliyorum bakın. Kol altında boşluğa da bir adet 2 tane trabzan yapalım. Burada bir arttırma yapmış olalım. Bebeğin üzerinde rahat dursun hırka. Hemen yandaki bakın arka bölümdeki ilk modele geçiyorum. Onun da ilk bölümdeki bakın şu modelin ortasına 2 adet trabzan yapıyorum. Takip eden modellerin, yani bu 2 tane yaptığımız modellerin ortasındaki boşluğa 2'şer tane trabzanlar yapıyoruz.
Bakın kol altına geldim yine. Bak burada da aynı şekilde bir tane fazladan model oluşturacağım. Bakın boşluktan 2 tane trabzan yaptım. Kol altındaki boşluğa hemen ön bölümdeki ilk modelin içerisine 2 trabzanın ortasına 2 tane trabzan yapıyorum. Takip eden modelin de ortasındaki boşluğa 2 trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundaki trabzana tek trabzan halinde batıyorum bakın. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için yine ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden bakın 2 trabzanın ortasındaki boşluktan 2 tane trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki ikili trabzanların ortasına geçiyorum. 1 2 trabzan. Bir sonraki modele geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Kol altına kadar bir yapalım. Nasıl göründüğüne bir bakalım arkadaşlar. Bakın kol altındaki modelin üzerine de 2 tane trabzanı yapıyorum. Yapması çok kolay arkadaşlar bu modeli. Gördüğünüz gibi sadece trabzanlardan oluşuyor. Bir boşluğa 2 trabzan yapıyoruz. Hemen yandaki modelin üzerine geçip 2 trabzan uyguluyoruz. Bir sonraki sırada ikili yaptığımız bu trabzanların ortasındaki boşluğa 2 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hırkamızı istediğimiz yüksekliğe kadar örelim. Kaç aylık bebek için yapacaksak o kadar örelim, gelelim arkadaşlar. Hırkanın yüksekliğini tamamlayarak geldim. Kaç santimlik bir yükseklik elde ettim. Hemen onu ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren 17 santim. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren 27 santim. Şimdi diğer kolunu hazırlayacağız. Ben bir kolunu hazırladım. Zamandan kazanayım diye. Diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Kol boyunu ölçüyorum. 13 santim kol boyu var. Tam kol boyunu ölçüyorum. Omuzdan itibaren 22 santimde tam kol boyu var arkadaşlar. Şimdi hemen diğer kolu sizinle birlikte hazırlayalım. Kol altından bakın bu arttırma yaptığımız bir yer vardı. Oradan bir ilmek çıkartıyorum. İpi sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu gövdeyi başladığımız yer vardı. Gövdenin kol altından bittiği yerde o arttırma bölümüne bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Gövdede uyguladığımız modeli kolda uyguluyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Aralarda birer gözenek atlayıp ikinciye 2 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kol altına kadar devam ediyoruz. Başladığımız noktaya kadar. Son modeli yapıyorum. Battım. Bakın kol altına geldik. Bu başladığımız yer vardı, noktamız vardı. Orayla kaydırma tekniğiyle kapattım, birleştirdim bakın. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıraya bu şekilde yuvarlak şekil halinde de devam edebiliriz. Ama o zaman gövdenin görüntü şekliyle kol arasında farklılık oluyor. O farklılığı önlemek için örgüyü bakın ters çeviriyoruz. Aynı gövdede yaptığımız gibi. Bu ilk V şeklinin ortasına geçiyoruz. 2 trabzan yapmıştık. Son olarak onun orta noktasına kaydırma tekniğiyle bakın tekrar gösteriyorum. Buradayız. Bu 2 trabzan yaptığımız trabzanların ortasına batıyoruz. Çekiyoruz. Ortasına geçtik bakın. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın çektiğimiz zincirle birlikte trabzan yaptık. 2 trabzan yan yana oldu. Bir yandaki bakın aynı gözeneğe 2 trabzan yapmıştık. Onun orta noktasına batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki modelin ortasına batıyorum. 2 trabzanın ipi tığın üzerine alıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde kol altına kadar sıra sonunu tamamlayalım. Sıradaki bakın son modelin ortasına battım. 2 trabzanı yaptım. Bu sıraya başladığımız zincir çekerek yaptığımız bir trabzan vardı. Onunla kaydırma tekniğiyle kapattım. Örgüyü çeviriyorum. Bakın kaydırma tekniğiyle 2 trabzanın ortasına geçiyorum. 2 trabzanın ortasındayım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir bir trabzan oluyor. Aynı 2 trabzanın ortasına bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki bakın bir alt sırada 2 trabzan yaptığımız bir yer vardı. Onun ikisinin ortasına batıyorum. Bir trabzan yapıyorum.
Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. Yani gövdedeki aynı modeli buralarda uyguluyoruz. Kol boyunu bu şekilde örgüyü çevirerek devam edelim. Ben diğer kolu 13 santim yapmıştım. Ölçmüştük sizinle birlikte. Bu kolu da 13 santim kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Kol yüksekliğinde tamamlayarak geldim ben arkadaşlar. Toplam bakın kaç sıra model yerleştirmişim, onu sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sırada kolun ölçüsünü bitirdim. Santimetre olarak ölçelim bir de. 13 santim bakın kol boyu var. Kolunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Bilek kısmı 1 derece daraltmak istiyorum. Onun için bakın bir sıra sık iğne yapmak istiyorum burada arkadaşlar. İlk gözeneğe bir sık iğne battım. Hemen yanındaki gözeneği sık iğne yapıyor gibi aldım. İpi tığın üzerinde bıraktım. Bir sonraki gözeneğe geçtim. Ondan da bir ilmek çıkardım. 3 ilmek var. Üçünü bir çektim. Bakın 2 gözenekten tek gözenek elde ettim. Bir gözeneğe battım. Sık iğne yaptım. Takip eden gözeneğin içerisine de sık iğne yaptım. 3. gözeneğe geçiyorum. İlmek çıkardım. Bekletiyorum. Bir sonrakine yine ilmek çıkardım. 3 tane ilmek var bakın. Üçünü bir çekiyorum. Takip edene bir sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptım. Üçüncü de kesme yapıyorum. Aralarda 2 tane sık iğne, üçüncülerde kesmeli sık iğne yapıyoruz. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım arada. Üçüncülerde bakın bir ilmek çıkardım. Yanındaki gözenekten de bir ilmek çıkardım. Kesme yaptım. 1, 2 sık iğne. Üçüncüde kesmeli sık iğne yapıyoruz. 1, 2, kesme yaptım ve başlangıç gözeneğimizle bakın bitirdim kolucunu. Başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. İlmeğimi buradan kesiyorum. Bakın kolucu 1 derece daraldı, bebeğin bileğini rahatça kavrasın diye. Bu şekilde gövdesini, kollarını tamamladık. Ben diğer kolunu yapmıştım. Siz de aynı bu kol gibi diğer kol çalışmasında yapın. Şimdi yaka çalışmasını yapalım. Daha sonra bu kenar çevirmesini en son o işlem olarak yapmak istiyorum. Yaka çalışması için beyaz ip alıyorum. Beyaz ipimizi alıyoruz. Bakın şu şekilde tutuyorum örgüyü. Sık iğnenin bu taraftan gitmesi gerekiyor çünkü modelin düz tarafının düzgün durması için bir zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe bakın. Bir sık iğne batıyorum.
şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Trabzanın bakın diğer tarafından, tepe noktalarından almıyorum. İsterseniz tepe noktalarından alarak da yapabilirsiniz. Daha sonra bir sıra çünkü çevresini çevireceğiz hırkanın. O zaman düzgün duracaktır. Ama ben bu şekilde yan taraftan alarak yakanın gövde kısmına yatık durmasını istiyorum. Bu şekilde boyun çevresinin tamamen bir sıra sık iğne yapalım. Bakın yakanın diğer ucunda başladığımız gibi aynı yere geldim. Başlangıçtan sonra bir tane trabzan var. Burada da aynı şekilde bir trabzan var. Şimdi V şekilleri yapacağız modeli yerleştirmek için. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk gözeneye bakın. Trabzan batıyorum. Burası bir tane V şekli oldu. Yakanın uç noktası arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum zincir çekmeden. 1, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. V şekilleri elde ediyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir trabzan yapıp 2 zincir çekerek aynı gözeneğe batarak V şekilleri elde edelim. Sıra sonuna geliyorum. 1, 2 atlıyorum. Bakın son gözeneğe de bir adet V şekli yapacağım. 1, 2 zincir. Aynı gözeneğe tekrar batarak son sırada da bakın bir V şekli var. Başlangıcımızda da bir V şekli vardı. Örgüyü çeviriyorum. Artık trabzanlara geçiyoruz. Bakın bu V şeklinin ortasına geçmek için kaydırma tekniğiyle bir defa kayıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir bir trabzan olacak arkadaşlar. Bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Bakın 3 zincir çekmiştik. O da bir trabzan. 3 adet trabzan var. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu son yaptığım trabzanın şu katına bakın. Belinden değil, şu noktasına batarak bir sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içerisine V şeklinin içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. 3 trabzan, trabzanın tepe noktasına 2 zincir çekerek batıyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bu 2 V arasındaki boşluğa
sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisine bir adet trabzan yaptım. İkinci trabzan, üçüncü trabzan. 3 adet trabzanı yaptım. 1, 2 zincir. Son yaptığım trabzanın bakın şu kısmına sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı V şeklinin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 2 V arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sonraki V şekline geçiyoruz. 3 adet trabzan yapıyorum ilk önce. 2 3 1 2 zincir. Son yaptığım trabzanın tepe nokta, bakın yandan tepe noktasına batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı V'nin içerisine 3 adet daha trabzan yapıyorum. İki V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın bu şekilde bir model elde ettik. Bunu bütün V şekillerinin içerisinde uygulayarak sonuna kadar devam edelim. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir. Son yaptığım trabzanın yandan tepe noktasına batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Yakanın son modelini yapıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Son yaptığım trabzanın yandan tepe noktasına battım. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Kapatmam lazım burayı çünkü bakın şu şekilde sağlamlaştırıyorum, bitiriyorum. İpimi artık kesiyorum. Bakın şu şekilde yaka detayımızı da yaptık. Şimdi burada son olarak bıraktığımız bir ipimiz vardı. Gövdeyi bitirdiğimiz zaman o ipi elimize alıyoruz. Kenar çevirmesini yapalım bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Takip eden gözenekleri de sık iğne şeklinde batıyorum.
Bütün gözeneklere batıyoruz bu şekilde. Etek ucunu diğer uç noktaya kadar bu şekilde sık iğne halinde devam edelim. Son gözeneğini de yapıyorum etek ucunda. Bakın, bir sıra sık iğne şeklinde geldik. Şimdi bu ön patta da yine aynı şekilde sık iğne çalışması yapıyorum. Bu dönüş için son gözeneğe battığımız yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yuvarlak bir görüntüsü olsun. Takip eden, bakın, trabzanın içerisine battım. İki trabzanın birleşim noktasına sık iğne battım. Diğer trabzana battım. Bu şekilde ön patı sık iğne şeklinde çeviriyorum. Roba bölümüne kadar bu şekilde gelelim. Robada düğme için ilik yeri belirleyeceğiz. Roba bölümüne geldim, bakın. İlk düğmeyi bu robanın bittiği, modelin başladığı noktadan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Takip eden gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. Hemen burada dikeceğim düğmeyi bir ölçeyim. Bakın, şu şekilde geçebilecek şekilde yaptım. Siz düğmenize göre bu zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki düğmeyi ortaya ben 3 adet düğme dikiyorum. Siz kaç düğme dikecekseniz düğmenin yerlerini ayarlayın arkadaşlar. Birisini buraya dikeceğim, birisini buraya, toplam 3 adet düğme dikiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 aynı gözeneğe batıyorum. Takip eden gözeneklere sık iğne batıyorum. Tepe noktasına geldim, bakın. Buraya da bir son düğme iliğini yapalım. 2, 3, 4, 5 aynı gözeneğe batarak 3. düğme iliğinin yerini belirlemiş oldum. Bakın, 3 adet düğme için yer yaptık. 1, 2, 3. Ön patı da bitirdik. Şimdi takip eden bu boyun çevresini sık iğne şeklinde çevirmek istiyorum. Bakın, şu tepe noktalarına bir sıra sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bu şekilde hırkanın
boyun çevresini ön patında yapalım. Bu köşesinde bitirelim arkadaşlar. Hırkanın ön patlarını ve boyun çevresini sık iğneler şeklinde çevirerek başladığımız noktada bitirdim. Düğmelerini de dikelim. Hırkamızı bitmiş haliyle bir görelim arkadaşlar. Hırkamızın bitmiş haliyle geldik. Bakın arkadaşlar. 3 adet düğmesini de tam biritlerin karşısına denk gelecek noktalara diktim ben. Bakın bu şekilde tam karşılarına gelecek noktalara bunları diktim. Açık haliyle de bir görelim. Açık haliyle bu şekilde. Çok şık ve çok kolay yapılan bir hırka elde ettik. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bugün bu renk ile inci düğmeler dikerek kız bebekler için çalıştım. Ama istiyorsanız siz farklı renklerle aynı modeli erkek bebekler için de çalışabilirsiniz. Böylece sizlerle birlikte bir hırka çalışmasının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Çok değerli olan yorumlarınızı da eksik etmez yazarsanız çok sevinirim. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.